Ses gitti. Yayına giriyor olmalar lazım. Tekrara başa sardılar. Güzel. Bu arada biz en yüksekte izliyoruz değil mi? İzleyebileceğimiz yok. 1080'e çekelim bir. 1080 verebileceğiz mi? Umarım 1080 sıkıntısız izleyebiliriz. Back baby again. Hi everybody. Hi Kindred. Welcome to our live stream. We are so excited to have you here. We need to apologize for some technical difficulties. Arkada Ventro'nun maskesi var ya. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz falan herkese. Hello, merhaba diyoruz. Boss Lady mi? Bu arada adamların yayınının sesi iyi geliyor mu chat'e? Very excited to come live from the new and improved streaming studio here in Malmö. With me today, I have, well, first of all, I guess I should introduce myself. My name is Visar. I'm a social content creator. But today I will be your host. With me, burada misafirmiş kendisi. David. Hello everyone, my name is David Serlin. I'm the producer for Bloodhunt. And if you haven't seen me before, welcome, and hope you have a good time with us here today. Yeah. And hello everybody, I'm Jacob, your community manager for Bloodhunt, and you might know me from before if you've watched his streams. And yeah, izledik tabii ki sizi write a lot biliyoruz. of articles and post Son on social canımda media. gittin bana sapladın yo. Helal olsun sana. Kahpe adam. Şey çok iyi ya bu arada. Helal Emre olsun hoş lan geldin. sana. İbo sus artık ya da kendini sustur. Çeviri yapacağım ben. Now your IP, know your IP. Bu arada arkadaki Ventru maskesi inanılmaz güzel. Kitaplar inanılmaz güzel. Buranın kitapları gerçekten, bu oyunun kitapları inanılmaz güzel ya. Hatta size hocamdan aldığım bir tanesini göstereyim. Evet, you are good da. Much better actually. Neyse sonra gösteririm. Leave your snacks behind. Take your breaks later. Stay with us right here, right now. So we're gonna cut straight to the thing that people have been wondering for a very long time now. Uzun zamandır merak ettiğimiz şeyi what have we been up to? soruyor. So there's quite a few things we've been working on in the game actually. One of them is just upping the quality across the board. I got a comment yesterday about weapon sounds that must be a new weapon. No, it's one old weapon, but silah sesiyle ilgili birisi yorum yapmış. Silah sesiyle yorum yaptığı için hayır demiş. Bu da biz silah sesi falan kalitesini arttırdık. Performansı arttırdık, kaliteyi arttırdık. Early Access'ten sonra bayağı bir geliştirdik. Biraz daha smoothlaştırdık. Sizinle bu hafta sonu birlikte olmak bayağı güzel olacak diyor. Emre böyle zorluklar var yayınlar. Bir de anti-cheat'imiz var diyor. Bunu sana bıraktım dedi Yakup'a. Easy anti-cheat ile anlaştıklarını duyuruyorlar. Bu çok güzel bir şey ya. Motion Gaming'in yaptığı şeyi göstermişler. Çok iyi. But that's not all. We've also changed our strategy a bit when it comes to how we handle with cheating and hacking and things like that. So starting actually tomorrow, I think, is that we're going to have 24/7 support for dealing with cheaters. So basically anything that you report, support we desteğimiz will be able olacak. to look at it instantly Ve and try to deal with it. hilelere çok hızlı bir şekilde Also bakacağız there's diyor now burada. an in-game reporting system. So Artık oyun içinde de bir no longer need to go report sistemi all the way olacak. to our customer support portal, but you can Normalde actually go yoktu. directly Artık in olacak the game arkadaşlar. and report players. So we think that this is Oyun going to speed sisteminde up şey things yapabileceksiniz. significantly. Of course, Report please do edebileceğiz. use the in-game system if it's very obvious that there's a cheater. You know, these players that suddenly kill you across the entire map very easily. But when it comes to the more subtle cheating, try to record a video anyway and get it to. Lütfen diyor bu sistemi iyi yönde kullanın biraz daha. Çünkü önünüze gelen her sizi öldüren kişiyi reportlamayına getirdi biraz haklı olarak. Çünkü algoritmanın algılaması için, düzgün bir şekilde çalışması için buna ihtiyacı var. Diğer şeyler için de video çekip onlarla devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz diyor. You might end up getting shadow banned because it's very it does take a lot of time to go through all of the reports and so on. So we're going to be very adamant on that.
But yeah, we'll definitely do our best to create a superb experience for this game when it comes to handling. Bu oyun için bayağı bir düzenliğe de uğraştığımız, yani bayağı sürekli olarak uğraştık ve başardık gibi konuştu. Chat'e yorumlarınızı, sorularınızı yazın. Biz de burada cevaplayabildiğimiz her şeyi cevaplayalım. We are excited to see where the players are around the world. As we said, we have many people tuning in from everywhere. So, dünya tarafından, dünya içerisinde nereden katıldığınızı falan yazın dediler chat'e. Sorularınızla birlikte. Bilelim de. Some of the most exciting news that the kids have heard in a while. Uzun süre sonra akrabaların duyduğu en iyi şey playtest. Bunun hakkında biraz at 10 o'clock CET and it ends on the 28th at 10 o'clock CET. And remember that this weekend Kayseri'de some geliyor. countries and regions we go to summer camp. But it's still 10 o'clock CET. So just something to keep in mind. Yaz saatine geçeceğiz okey, ama hala da saatler verdiğimiz saatler olacak. 10 yazdıysak 10'da olacak. Haberiniz olsun demişler. Bir saat kaybımız var. Diyelim bu oyunu evet indirmek mantıklı. Çünkü yarın test aşaması var. Eğer K almadıysan gidip K al. Bu arada seninle konuşmuştuk ya biz bunu. Do join us on our Discord on discord.gg/bloodhunt. And we have a channel called Playtest. And if you go Playtest kanalına gidip oradan key alabilirsiniz diyor. You write a command and then we'll reach out to you and give you a key. Biz sana ulaşacağız ve bir key vereceğiz dedi. Hala da biraz elimizde key var. Çok fazla kalmasa da elimizden geldiğince size vermeye çalışacağız dedi. Bugün şu an yok açtılar, erken indirmeyi açtılar. Şu an açık oyunun indirmesi. We are so excited for all of the new improvements. Everybody has kind of been keeping in touch with us, asking for new things to come to the game. Güncel hali indiriliyor yani şu an. Yeni asetlerin geldiğinden bahsediyor. Mert Oktay, o reis yayında yakaladık sonunda. Mert Oktay çok teşekkür ederim. Takip için hoş geldin. Teşekkürler. Biraz böyle donmalar yaşayacak muhtemelen. Bu bir saatliğine bu oyunun bir yayını yapacağım içerikler için. Ardından tekrar Los Ark'a döneceğim. TikTok'unuz falan varsa bizi takip edin diyor orada. Instagram hesabı açmışlar. Onu da takip edeyim. Orada takip ettiğim, yani paylaştığımız şeyler ve hızlıca takip edebilirsiniz diyor. Orada neler olabileceğini kim bilebilir ki, o yüzden takip edin. Ben hiçbir şey sızdırmıyorum diyor. We have had a lovely collaboration with a Tinkery cosplay, a lovely cosplayer, who will be cosplaying Maya in an upcoming launch event for us. We are excited to see what the collaboration will entail in the future. We have done a lovely photo shoot for now. We have some Maya'yı yapmış. Oha çok iyi. Çok başarılı cosplay. Ben de yapmak istiyorum ama gidip yapacağım bir şey. Mert, yarın paylaşılıyor bu. Ben bu arada bu oyunu bayağı bir oynadım. Yani üst düzey seviyelerde oynuyoruz açıkçası. O yüzden bu oyunu bayağıdır bekliyorum, takip ediyorum. Şu an yarın test aşamasına gelecek. Erken erişimi kapattılar. 3-4 aydır geliştirmedeydi. Şu an test aşaması geliyor 3 günlük. Eğer girmek istersen, daha önce oynamışsın zaten, direkt katılabilirsin. Emre, gerçekten yapacağım güzel cosplayler var biliyor musun? Yani içerik üreticisiyim kanka, bırakın beni falan. Soyunacağım ben falan. Tişört yırtıyorum. Keşke izleyebilsek. Bu arada çok güzel yapmış bu cosplay'i ya. Gerçekten başarılı yapmış. Beni böyle görmek istemez miydiniz? Ben de istemezdim. And we really want to see what we can do with this, with all the different characters that we have in Bloodhunt. So, do keep an eye out for more stuff like this. And if you're interested in doing something like this,
you know, give us a ping if you do a shoot. Eğer böyle bir şey yaparsanız bizi etiketleyin ve biz de size elimizden geleni yapalım diyorlar. Cosplay hakkında konuştular yani burada tamamen. Birkaç sorumuz var. So, Blood Artist _ says, "This is Maya, the Toreador Primogen." Yes. Indeed, yes. Yes, çok basit bir soruydu. Correct. It is her. You better. Kurabiye kazandım dedi ya. Soru değildi ama. Says, "Wait, so the game isn't fully coming out on Friday?" No, Tam olarak çıkmıyor mu? Ne demek tam olarak çıkmıyor falan diye soru sordu ama bu sadece bir playtest olacak. Daha önce oynayanlar girebilecek, daha önce oynamayanlar gidip key alması gerekiyor. See how everything is going. This is the first time we're going out with the new anti-cheat. That's also going to be very interesting. Emre yapmayın. And so on, but Ayağıma pranga vurmayın. Erkek yapacaktım oğlum ya, siz ne düşündünüz ki falan böyle. Bak arkada diyor ki mesela şurada yazıyor do what? Ne yazıyordu lan, unuttum yazdığını. 720'ye çeksem ben bunu bir. Bırakın soru sıradan diye İngilizceyiz. Yeah, for sure. Aynen İbo baniyim değil mi? Neden izleyemiyoruz ya? Timmy's asking, well, saying rather, "I'm anxious to see what your community managers are planning to do to help engage creators and the rest of the community." This is more of a pointed comment. Burada içerik üreticileri için ve için ne yapacaksınız falan dedi. Küçük, büyük, medium size, large falan hiç fark etmez. Bunlar için content creator'lar bulacağız diyor. Samir buna daha fazla bakıyor. Launch için yani çıkış için bir content sistemimiz olacak, listemiz olacak dediler. Blues takibince teşekkür ederim, hoş geldin. Evet, Türkçe bir. I think we don't have a plan for that right now. Evet, we do mesela. have a Discord channel which we support in Turkish, but right now we don't have it for the game. But Türkçe olarak never know, right? If we see a lot of bir moderatör support gelecek mi? Bunun bazı sebepleri vardır muhtemelen. Bu gelecek mi dediler. Bunu şu an için düşünmüyoruz ama dediler kanalda bir Türkçe kanalımız var ve bu kanal içerisinde Türkçe bir şekilde destek bulabilirsiniz dediler. Ray, döneceğim sana. Mesela bu soru işte en büyük sorunlardan biri. Are they going to be able to see any improvements? Are they going to be able to notice some of these optimization? Optimizasyonla ilgili gelişmiş bir şeyler var mı? Bunu fark edebileceğiz mi diyorlar. Bu hissi görebileceğiz mi? Ve sanırım sonunda değişecek mi? And then when you're in the game for the first couple of matches, you might see a little icon up in the top right side of the screen. Ekran sağ üstünde bir şey çıkabilir. Birkaç maç yaptığınızda birkaç bir sorun yaşatabilir. Şu an şey gibi renderlama mantığında davrandığı için oyun olacak o diyor. Ama gördüğünüz hatalar için bize ulaşabilirsiniz. Esas olarak GPU'ya daha fazla galiba yükleniyoruz dedi ve bu yüzden de biraz daha iyi performans alabileceğiz. Early Access'te öyle yapıyordu galiba. And you can also reach out to the Discord. I know there's a support article about this as well to run it in the other. Blues, katılıyorum kesinlikle sana. We do have a FAQ on our website. Website'te paylaştığımız şeyler var optimizasyonla ilgili. Bayağı bir detay paylaştık orada diyor. Çok merak ediyorum. Yarın böyle bir 24 saat yayın yapabilirim. Bu testte herhangi bir Battle Pass tarzı bir şey olabilir mi? Hayır, bu şu an sadece oyunu denemek istiyoruz. Herhangi bir ödeme verilmesini istemiyoruz gibisinden bir şey dedi. If you've played during early access, you might have racked up some progression and so on, and you will start from that point. Evet, benim aldığım daha önceki Battle Pass duracak diyor yani arkadaşlar. We're going to revert to the point where we ended the early access. So that's just something to keep in mind. Ha, sadece tamam, burada şey de olabilir. Sanırım anladığım kadarıyla playtest'te böyle bir şey olmasa bile ana oyun çıkışında aldığımız daha önceki early access'teki Battle Pass falan duracak. The required amount of characters are quite bothersome. Would be nice to make use of a shorter name. Reset as in changing them. There is a way to change the name. Şans verecek misiniz böyle bir isim değişikliğine? Herkes tekrar bir nick değiştirmeye gidecek mi? Sahip olduğunuz nick'i tutabileceksiniz diyorlar. Böyle bir şey düşünmemişler belki.
there's no force to rename the ratings. Yes, and we also have a question from Zornik. Apologies for any name butchering happening. İsimler hakkında yanlış telaffuz ediyorsam bunlar için özür dilerim dedi. Regions with a limited player base due to population and people who end up in queue for a very long time as a result of that. I think, given that we're limiting the number of days this test is live, I don't think it will be that big of a problem. We don't support every sub-region that we did in yan regionları, yan bölgeleri çok desteklemiyor olabiliriz ancak diyor. Mesela şey gibi, işte Asya serverlarına en son atıyordu bizi. Bu test aşamasında buna çok odaklanmadı. Muhtemelen ana şey olarak bizi gene Avrupa'ya atacaktır. Ama sorduğu bizim en son zamanlarda pinkli serverlarda oynamamızdan kaynaklıydı oyun cihazından. Ama playtest'te böyle bir sorun yaşamayız ya. İlk sezondan kalan skinlerim duracak mı? Az önce sorulmuştu. Duracak, evet. Onun durmaması da çok büyük ayıp oldu. Evet, ayıp olurdu. Şu an aldığımız her şey olacak diyor. No, so I mean, you might, for instance, maybe you finish a quest or something like that has a reward attached to it. You will get that then, but then you will also get that one removed, and you will have to re-earn that. Şimdi şey diyor, playtest sırasında hiçbir şey kazanmayacağız. Bu sadece test aşaması. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. You will be able to use it. The stuff you gain, you'll have to give it back and earn it again. Test sırasında kazandığınız her şeyi geri vermeniz gerekiyor. Daha önce aldıklarınız duracak. Quest is asking, will tournaments be planned for the future after release? Turnuvalar, kanka yayında hep İngilizce çeviri yapmaya çalışıyorum. Yeah, I mean, I'm not going to spoil too much, but we do have some really awesome stuff planned. Yapın, lütfen yapın. Furkan turnuvalar hakkında konuşuyorlar ve şu an çok detay vermeyeceğiz ama aklımızda olan şeyler var dedi. Bu turnuvalarda fena savaşacağız arkadaşlar. Well, I can see the time now. I guess it's good for us to wrap this portion up. Yep. We're going to come back in a little bit with our lovely game designer and the lead game designer and the level designer to talk about some exciting stuff. Birkaç kişi gelecek. Yer değişiyorlar ve onlarla birlikte level designer ya da karakter designer, bu kozmetik hakkında olabilir, karakter map falan hepsi olabilir. Onlar gelecek. Abi şu görsel beni benden alıyor şu an abi, çok güzel, çok başarılı. Duygusunu veriyor, Venture'un duygusunu veriyor. Yani aslında böyle şeyler bir için açık bir şekilde yapılması gereken bir şey var. Örnek Escape from Tarkov'u Türkçe yapmak için gönüllü kişiler çalıştı. Oyun isterseniz buyurun Türkçeleştirin diyerek dosyalarını paylaştı. Bunların da aynısını Oyun Türkçe Discord kanalında yapacak. Emre, bunu biz sunduk ama şöyle bir şey. Şimdi o ilk yaptıkları bir AAA oyunu. Bu arada oyun gerçekten üst düzey bir oyundu. Yani erken erişimli olmasına rağmen gerçekten çok keyifli. Çok geçmişe dair nasıl diyeyim, geçmişe uzanan bir hikayesi var oyunun. Ve odaklandıkları şey, yani bir franchising almak gibi aslında. Odaklandıkları şeyin içerisinde ilk partta değildi bu maalesef. Tabi zamanla yapılabilecek bir şey, çünkü bu teklifi ben de yaptım. Aynı teklifi ben de yaptım ki bu oyunda yani bu oyun bu arada biraz çevirisi zor bir olacak oyun ya. Çünkü 80'lerden gelme hikayeleri var, böyle bayağı bir hikayeyi falan, evreni bilmen gerekiyor. Yanlış çeviri olmaması için. Ama zamanla muhtemelen verecekler. Abi Venture'lar çok güzel. Ben neden bunlara aşık oldum ve bu adam Deagle tutuyor. Ya da normal bir tabanca tutuyor. Normal bir tabanca var mıydı? Normal tabanca tutuyor. Tabanca var mıydı lan oyunda böyle? Oyuna vardı. Evet vardı. Verdiği tabanca vardı. Okey. Onu unutmuşum bak. Çok başarılı. Blues ne kadar oynadım bu oyunu? Biz bayağı bir oynadık ya. Yarın saat kaçta erişim açık? Yarın saat 11'de açılıyor. Ben muhtemelen zaten sabah 8'de bir okula gideceğim. 11 gibi gelip bu oyunun yayınını açacağım ve uzun bir süre muhtemelen yapacağım. Çünkü test aşaması ve
Kaç açılıyor İçerik dedin? üreticisi 11 sabah 11. Türkiye saatiyle 12 Aa, olabilir. çok iyi. Çok Sabahtan atılması çok güzel. Açılsın da direkt gireyim. Evet evet. Geleceksin zaten Furkan, direkt geleceksin. Kaçta buradasın sen? 10.30'da buradayım. Sabah. Evet. 11'de. Zaten tam olarak saatini tekrar kontrol edeceğim. Emin olayım, ondan sonra direkt geleceğim. Peki. Bu arada bir Lost Ark'a tıklayayım da AFK'dan atmasın. Şu an kaç kişi izliyor ha? Biraz mod atacağım. Emre, bir de bu oyunlar para Türklerden açıkçası tam olarak para kazanmıyorlar ya. Ya ben bu konuya çok takılıyorum. Verdikleri uğraşın hakkı olarak görmedikleri için de biraz yapmıyorlar açıkçası. Ama dediğin gibi gönüllülük kısmına bırakabilirler. Tabi bırakmak isterlerse, güvenirlerse. Bir de bu oyunda tam olarak Türkçe içerik olmak zorunda değil aslında ya. Ya bu oyunu... Lore'u genişlettilerse güzel olur. Ama lore için de baktığın zaman Furkan, o kadar çok kitap var, o kadar çok detay var ki. O yüzden güzel olur değil mi? Ama işte çok eskiden geliyor. Ya burada mesela o hikayeleri ben çevirdiğim zaman Furkan, oyun içerisindeki hikayeleri çevirip içeriklerini ürettiğim zaman anlamam zorlaşıyordu. Gerçekten zorlaşıyordu. And we're back. Hello, good afternoon, and good welcome to Biliyoruz, today's design bizim 400 update. saate I'm yakınımız your var. host and Bayağı lead game sabırsızca designer, bekliyoruz. Gustin Genius. Today, I'm joined by two brilliant designers. He's the master of puns and sharpest shot in all of Bloodhunt. Whitebush sorabilirsin ama hemen cevaplamayabilirim çünkü İngilizce şey yapıyoruz ya. İngilizceyi çevirmeye çalışıyorum. Back and the set looks Sen sor ama. amazing. Malkavians. Bu arada Malkavians da buradan She geliyor makes a arkadaşlar. kick-ass guacamole. Malkavians. Is Ama living Dion biraz game bekle. FAQ. Ben seni It's öyle level alayım designer, çünkü Annette Wendell. şey, Demek. klanda yer olmayabilir. Yan çarlarından birini atacağım. Yeah, Yes. thanks for being here, you guys. Fluz harbi mi? Biz oyunun ilk çıktığı günden itibaren. I mean, I thought we were gonna have drinks, Dion but now we're yaklaşık here bir with yarım water. saat sonra falan bitecek bu. It's fine. Tamamdır. Yeah. Ben We can have ayarlayacağım fun yer. with it, right? Yes. Smells like Laserdome in here, though. Yeah, which I like. But before we get started, got some Bizim loosey Lost Ark'taki goosey klan adımız da buradan geliyor. Goosey questions. That sounds dangerous, but yeah. We all went to the same school, different years. We all studied design. Yeah. Whitebush ne kadar We all şans studied veriyor. level design. Now we're here at Shark. What's Look Bu arada at çok çok kısa konuşuyorlar ya. Look at us, chat. How did we end up here? What's it like Hadi being bize a tasarım video gösterin. game designer? Well, I mean, Soruyu anlamadım. it kind of says it. Do what you love. That's Do what you love. my motto pretty much. I just love being able to work with so many people. Kendi hayatını sordum biraz Programmers açıkçası and galiba. artists Neden and, bu şeyi seçtim? Animators. Whitebush It's just yapma. a lot of fun. Very social. The game designers? Gerek yok. Other game designers as well. Yeah, it's really inspiring to be working with people that are so Bize ilham oluyor bu şekilde ruhu olan ya şeyi olan insanlarla çalışmak It's a sürekli really olarak. cool workplace. Yeah, it is. Dion We make tutacaktır. games for a living. Çünkü çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben bu oyunu bayağı bir detaylı takip ediyorum. Sadece oyunu değil, But also insanların one of the hayatlarına cool kadar things takip about ediyorum Shark o derece. Is the Slack emotes. And I gotta know, what's your favorite Slack emote? It's like Ooh, mode dedi. mine is Praise the Sun. I'm a huge Dark Souls Oh, that's a fan, good one. and I just love giving people praise when they step up. When they've been doing a good job. Yeah, Yeah, exactly. Burada Which tam they olarak ne kinda almost sorulan? do. Halil hoş geldin kardeşim. Almost. Yeah. Yeah, I use that a lot too, and the hyperclap. Hyperfan. That's what Sanki konunun dışına çıkmışlar gibi. Oyun konusunu. Bloodhunt'ın dışına Bongo çıkmışlar Cat, ve biraz hayat And konuşuyorlar. Bongo Shark. Bongo Shark. Bomber Shark is good too. Yeah. Definitely, but it depends a bit on the occasion. When you Bu want to arada stay on bunları ilk brand, kez right? çıkardılar Yeah, you şeye, stay on brand, yayına. and sometimes you just want to be like, you know, the crazy cat person. Çok Very güzel sharp şeyler mouth. var ya işin içerisinde. Not my favorite. Oh, you got this. Arkadaki şeyler My çok dikkatimi favorite, çekiyor. Balanced. That's Balanced. Yeah. Ah, That's the one that looks like this. Yeah. William's face with sunglasses. It's balanced. Halil 3 gün boyunca açık Yeah, oyun. that one works. That works really Hafta well. sonu da açık olacak, merak etme. But I know chat's going crazy. They're like, it's a design update. Don't just sit here and talk. What? Yes. Really? Wait, isn't this Chat about şu us? an çıldırdı diyor. Sadece oturup bu design Give us update the diyor ve details. And look, earlier sadece today oturup we konuşmayın talked diyor. about Bize detaylar something verin. Very exciting. Bayağı heyecanlı şeyler paylaşıldı Really? çünkü.
What was that? Ya bayağı heyecanlandılar. Fourth clan. Oh yeah. that's Dördüncü right. klanı ekledik. Ventru? Ventru. Ventru. Ya Exactly, yeah. abi sanki kendi yapmamış gibi konuşuyor ya bir de. All over the place, but Ventru. Yes. Yeah, that's the one. Acaba hangisi I've yaptı been o şeyi? catching up on the Discord chat quite a bit. Hikaye and, şey people going crazy gizem with muhabbetine. first theories and then the reactions to when they found out a bit more and more. It's been really interesting to read about that. But yeah, we should go a bit deeper into it, right? Yeah, I think it's been a really, Biraz detaylara girmemiz really lazım fun sanki journey for diyor. us because we haven't played a new clan since Yeni klanı the henüz first three oynamadık. either. So İlk we başta. finally get to take our take on the Vampire the Masquerade Ventru. What's a Ventru like in Bloodhunt? Bloodhunt'ta Ventru'lar nasıl olacak? The Ventru in Bloodhunt. So this first archetype that is joining the battle is called the Enforcer. Enforcer olarak katılan ilk archetype olacak kendisi. They'll be the one that will charge head first. Sort of a tank role. Biraz daha tank role, front sight alacak. Hasarı üstlenebilecek. Karakterin güzelliğine bak ya. Keşke FPS vermeseydiniz. I think that's our very own. Gene mi gitti? Bizde mi kaynaklı? Yeah, it probably is. Bunu oynayan muhtemelen Samir diyor. Bizden Okay, so here we just saw the Ventru clan ability. Oyun böyle değil arkadaşlar. Exactly. So I've seen people get this a bit wrong, understandably, where Sağ the üstte artık Flash of can Marble muhabbetini ability, gösteriyor where you Furkan. go invulnerable, it's actually the clan Skill'i ability. kullandığınızda, klan abilitysini As you kullandığınızda know, hasar all the other clans almayacaksınız. have some kind of movement into their clan ability. And why didn't we go the same route with the Ventru? Well, Ventru'ya neden öyle bir şey yapmayalım? Çünkü movement skill yok bu oyunda. Bizden kaynak değil. Where it's gonna be the clan that is a bit more slow but tanky. Biraz yavaş. Yok böyleden kastım şey. Optimize. Tam olarak böyle değildi ya. Kanka ben şu an şey için söylüyorum. Lag'dan dolayı söyledim diyor. Is still a good repositioning or utility tool where they can get from one place to another, not faster but safer than some other clans. Tamam, bir noktadan başka bir noktaya gidebilecekler. Diğer klanlar kadar uzağa gitmeyecek ya da mobilite olmayacak ama aynen ben de fark ettim onu diyor. Ben de o yüzden şey yaptım. FPS için söylemiştim ben de. Bir noktadan bir noktaya bu karakter de gidecek ama bu karakter biraz daha güvenli halde gidecek. Yani buraya hatta falan Q'nu kullandıktan sonra gittiğin yerde sıkıntıya düşebiliyordun. Bunda biraz daha şey yapacaksın. Sen söyle adına. Şu skill'i falan kullandığında yemeyeceksin hasar neredeyse. Ulan benim oynayasım geldi böyle. Elimi mouse'a götüresim geldi Furkan. Diğer yeteneği için. Bu da archetype özel yeteneği olacak. İleri doğru bir şarj atacak. Küçük bir ileri atılacak. İnsanlara değdiği zaman ki bunu yakın mesafeden böyle gelenlere onların movement'ını düşürecek, hareket hızlarını düşürecek ve hareket hızlarını düşürdükten sonra yani onları bir sersemletecek bir nevi, biraz hasar vuracak. Not the rock, but a marble, yeah. Exactly. And then you dash. Halil muhtemelen düşürecekler. Aynen susturacak bu arada bir de E yeteneği arkadaşlar. Yes, we have the passive ability which kind of ties into this charge into the enemy fight at a short distance. So basically, enemies within a short range of you will be slightly slowed, so that it's going to be a bit harder to get away. You might force out some more traversal abilities from them for them to get away from you. So this would be great to pair with melee, for example, or shotguns. You will also, when someone steps into this radius, you will get a bit of a sound cue to that enemy. So if you run past a pesky saboteur, then you'll be a bit alerted and be able to find them a bit more easy. Bu arada kendi de anlatamadı, ben de anlamadım bu pasifi. Yakın dövüşle ilgili bir şey olduğu belli, okey. Vandal'a benzer bir şekilde oluyor. Belli bir alana girdiğinde sound cue dediği sesiyle ilgili bir şey mi yapıyor acaba ona? So when we're teaming up in the playtest tomorrow, it goes live at 10 a.m. CEST. Yarın
Saat 10'da takım olacağız. There's Okay. information on the Twitter about this. Twitter'da bununla ilgili bir post var. You know Beni what? dinlemeyin diyor. There's playtest tomorrow. Bu arada bunlar ilk kez yaptığı için But bayağı when we heyecanlı. play the playtest Belli tomorrow yani. and we're teaming up, Gustav'la I'll go to Yakup Venture, kadar şey değiller. close quarter combat. Yeah. What other things should we pair this with? Ben Venture It seçersem depends. takımdakiler What kind of ne combo you want to seçmeli do. diyor. You want to go full aggressive? I mean, I love Full playing the aggressive news in olacak. trios, just being the one that backs people up or baits enemies with Muse the oynamayı protection seviyorum. dash. Biraz insanlara That yardım would etmeyi, work, arkadan but onları otherwise, korumayı I seviyorum could go to gibisinden. Siren just to enter with that Siren blind gidebilirim. just Seninle behind birlikte you when you're pushing. körle girebilirim sen Perfect. pushladığın I'll just go zaman. Vandal all the way and just- Ben diyor Just Vandal slam. alacağım diyor ve bam Yeah, the diyorum full gireceğim aggressive diyor team bu is going to be interesting to see kadın now, olan arkadaş. when we, release the mentor. Halil bayağı belli. We're also going to be up against some fierce competition. There's some Definitely. pretty good ways to bait the Ventru çok güzel olacak Yeah. ya. Ben de No, bu arada yarın muhtemelen full It's Ventru'yu been kasacağım ilk başta. interesting to see Takip how çözene kadar. during our playtest internally, how people work against the Ventru and how they counteract the Flesh of Marble. Like when they activate the Bunlar Flesh of nasıl, Marble, do you simply use your vanish mermer to yeteneğini get away so kullandığında they nasıl can't push you back and then go in as it wears off? nasıl counterlayacağınızı Or falan do you öğreneceksiniz. diyor. Stare them right into the eye and just shotgun them as it wears off. So Kırılabiliyor galiba bu interesting to mermerlik. see how the Shotgun'la public sıktığınızda sees falan it. kırıldığını falan anlayabileceksiniz dedi galiba. adjustment period. There's always Halil bende de fena bir şekilde anlar tension depreşti. when Yes. a new person joins the friend group, right? Exactly. This one, more than others, has been a bit more about finding the counterplay than the others. So we expect to see that as well. Bunu görmek istiyoruz. İnsanlar buna That's all nasıl very bir şekilde counter atak yapacaklar. Yani bunu nasıl bir nevi dodge'layacaklar, engelleyecekler. Other exciting news as well. There's a lot. Ben bu yani I mean, vaziyettim ya. we have a lot to go Sabah through here. bekleyeceğiz. So Halil evet evet. Um, Ben bugün erken yapacağım let's mesela start falan. off talking a little bit about ranked. You've worked on the ranked mode. Yes, the ranked mode. So Rank the ranked modu da mode ben will come vardım as a diyor. surprise or a Dereceli secret. moddan I've bahsediyor. been Bu arada working çok güzel very closely olacak. with the Discord community. Been writing Discord'daki essays on the community ile ranked. bayağı bir Yeah, we've been beraber trying to go çalıştık. through most points with the ranked mode and hear what you guys have to say, what you guys value in a ranked mode and how Neye that değer will fit verirsiniz, into neye önem Bloodhunt vermeniz ranked mode. gerekiyor Bloodhunt'tan. So we Normalde tried to neye veriyordunuz, compile Bloodhunt'tan neye everything, vermek taking into account. istersiniz diye. And Bu datayı muhtemelen made topladık, a- plana getirdi. what we think is a good first iteration. This is definitely something we want to build on. We have features planned for it that we want to add to. Kurduğumuz But this is a rank good base modunda where we can start getting Güzel bir feedback from temel you guys. attık ve To see ilerisi için bayağı what bir direction we should take düşüncelerimiz after olacak. this. Ya bu temelin üzerine So, kuracağız bu gelecek Shortly, sistemlerde. how it will work for people who haven't been following the discussions is that it will be a pretty simple point system where you get rank points bilmeyenler by için either ben bu ay killing bildiğim opponents için or aynı şeyi placing high in a anlatacağım. game. Oyunda vurduğunuz adamlar için 10 puan kazanacaksınız. Yerleştirme için puan Exactly. kazanacaksınız. It will take you Ancak so maç far, ücreti olacak. but you gotta get those İşte skills Gold if you Rank'ta wanna girdiğinizde rank up eksi more 10'dan consistently. başlayacaksınız. Maç ücreti olarak sizden 10 Unfortunately. rank So, puanı kesecek. You might VP get stuck in kesecek. silver goose. Just saying that. Bu yüzden her girdiğiniz yüksek rank Yeah. için eksi Bad 1 news puanla for me. başlayacaksınız ve ona göre yerleştirme puanları alacaksınız. Birinci So, takım alright, 100 puan I'm alıyor. first Her at kill için de silver, 10 but puan alınıyor. What are you? I'm Obsidian, of course. Obviously. Rank sistemi bu şekilde olacak. Yeah, so I'll probably be playing against Vikan and Ethnics and those people. Yeah. Vykan'la Sure. Ethics'le oynadık. Onlara karşı oynayacaksın. O yüzden We'll see sen about muhtemelen that. Silver'da takılı kalırsın dedi. Ama I know there's a unuttukları bir lot of isim var hotshot arkadaşlar. streamers here in the chat, but I don't Unuttukları think bir anyone isim can var. take Willem. I think Willem is by far the best player. So Well, okay, I got a bounty on my head now, I guess. I'm officially putting out a Bloodhunt on William Carlson, game design expert. And I'm sorry, buddy. Gonna be rock for you tomorrow. You just ruined my play this weekend. Emre absürt bir şey kaçırmadı. Yani we rank didn't sisteminden say falan what your bahsettiler. gamer tag is, so I think you're somewhat Karakter yeni Yeah, çıkacak maybe. olan karakterden bahsettiler çok az. Right. Onu And maybe I'll have yeteneklerden. to step up to the challenge and change it to just William. perfect. And Right. what rank are you? Silver also. Ben de gümüşteyim diyor. Arkadaşlar ya burada birkaç isim verdiler. Yes. Mesela yayıncı ismi And of verdiler. course, Tanıyorum o we will have isimlerden. some rewards Ama for you as well. Unuttukları birkaç isim, I hope you have bir fun iki with isim those. daha var yani şu an. Biri and- karşınızda duruyor. So Biri you de will get Discord'dan some, bize katılıyor. player isimleri avatars unutuyorlar. and backgrounds and some cosmetics. You Biraz will be kozmetik able to getirecek, preview them now, but backgroundlar you will gelecek. get them when this season is ended this time. So Sezon bittiği Çok zaman güzel. alacaksınız bunları falan diyor. Sanırım sezon hediyeleri falan gelecek rank için. Evet. Şu an için ödüller hakkında we'll see you konuşma var. tomorrow. They'll see it tomorrow. All right. Ya İbo. İbo beni duyuyor musun İbo? We do have news on one other game mode that we're Mesut abi sana döneceğim. Mesut abi sana döneceğim. Yes, exactly.
No, so Soruyu anlamadım. yeah, so you guys have probably read about a new game mode we're adding, which is Yeni bir simply mod called Bloodhunt eklediğimizi game mode. biliyorsunuz. Bloodhunt game modu. It's Bu sort mod of the opposite from the ranked mode. rank modun tamamen karşıtı in a way olacak. where it's Rankta a bit more terlerken towards the casual side. diğer So tarafta you biraz jump daha in and play, you get some more game rahatlayacaksınız. time out of, Biraz your- daha fazla zaman your queue. harcayabileceksiniz. So Sıraya tekrar essentially, girmek zorunda kalmayacaksınız bu it's modda close okuduğum to kadarıyla the öyle. game mode you played in the early access, like the normal Battle Royale game mode. Normal Battle Royale But oyununa you start with benziyor. one extra life. Mesela So biz de when you gireceğiz die, you onlara get to ya. respawn. Yer olursa And konuşup even if you girebiliriz. use that extra Eğer life, girmediyseniz if ya you da find yançerlerle some gelirsen. certain civilians, you will be able to regain that life and keep on playing. Oynadıkça bu yeni this is gelecek really a modda way for us oynadıkça to make people be able to play more instead of waiting. And yaşam hakkı we kazanacaksınız. thought Deathmatch we found gibi a bir şey olacak good burada. balance with this where it Yani doesn't bu feel aslında like, biraz yeni gelen oyuncuların just a alışması deathmatch için mode where olacak. nothing matters. It still feels like a battle royale where when you lose that life, you're kind of trying to just survive against Emre olur everyone olur else olur. as you find new life. And, Şu I yayını think it's bitirsinler. worked pretty Zaten well. nostalji What do you guys gideceğim think? yaparız. I really like it. Yeah, same. So what do you think the Bloodhunt mode does well? What's your favorite part of it? That it's just a bit En more iyi relaxed. partın neydi? There's a lot. Definitely. Ya en iyi It's, sevdiğin it favori suits my partı ne bu playstyle. Bloodhunt'ın? Definitely. Kadının söylediyse So yeah, and just bu modda the relax Bloodhunt mode olmak is solo. The ranked mode is solo for now as well. But then we of course still have our trio mode, just as it was. bir dakika We're here to talk geriye about alabiliyor something muyum? Yayını yok. you've been working on Sanırım for söylediği quite a şey while. solo Yeah. rank modu da şey modda solo olacak şu an dedi You've galiba. been working on the tutorial. Teste Furkan. It's getting a fresh coat of paint. Emin olamadım Yeah. ama. We've been Ama testim listening to olacak. what the Ondan community has to say as well. And try to make bu the sadece şu an tutorial için geçerli less dedi. 3 ve 3 modda olacak falan bir cumbersome or gibi whatever dedi az to önce call ama. it, but we have rearranged the flow of objectives and removed some that might have felt a bit, let's say, Mimiklere bakar mısın ya? gated, so to speak. So it could cause churn, is what we saw in some tests. Anne yayındayım. So, hopefully that will Evet, be a lot sorma. better and a lot more smooth. And what else? We have previously we had the entity that you fought at the end as a tutorial. Daha önce oyunda But now entiteler we have replaced vardı. that with a vampire enemy instead. Nice. Bir dakika, It biraz has daha- a bit more advanced AI behavior, so hopefully that will be a bit more of a fun challenge for players to take on. Bir dakika bu Bloodhunt So modunda the mı entire olacak? goal of Karşınızda the vampir revamp rakipleriniz of falan the olacak tutorial galiba is diyor. to make it Eltiler feel- yerine onlarla birlikte galiba. Ne demek vampir? Kamarilla geliyor olabilir. Yapma. Kamarilla geliyor olabilir. An actual game session, which will feel a bit more, just a better area for people to practice on us. I think you've done a great job with the tutorial. Oh, thank you. For sure. For me, it was like day and night when I fought that vampire enemy instead of the entity that just stood there and killed me pretty quickly. Yeah. Now I have like a moving target to shoot at, which is way more similar to Yeah. the people out there. That we Ya da were sanırım facing. şeyden bahsetti. İkisi de olabilir. Tutorial ilk girişteki kısımlarda savaştığımızda entitiler entitilere benzer vampirler olacak, hareketli rakipler olacak. Bu yüzden burada da practice yapabileceksiniz ya da alışabileceksiniz hareketli deftere diyor. Ama bundan emin değilim tam olarak. Halil tam olarak öyle. Oh, 15? I've stopped counting a long time ago. More than 15. More than 500, 5,000, I don't know. It's been a lot. I can probably play it in my sleep. You can probably, hey, that would be a good stream. Play blindfolded. Oh god, yeah. Yeah, we should try that. Yeah, I think we should. 5000 saate yakın harcadım ve gözüm you've kapalı also been oynayabilirim ve getirdi A lot galiba. of different games tutorials. So if anyone has any questions about basic controls in any video game or any Her şeyden question, bahsediyorlar, dediğim gibi send them to tutorial'dan me. bahsediyorlar. Oh yeah, definitely. I know everything there is to know about walking. Bu arada İsveçler zaten Emre. İsveçler ama Walking, jumping, mimikler aiming. çok All- ya bu all insanlar basics. çok mimik kullanıyor ya, bu everything gerçekten is çok güzel bir şey. Çok kıskandığım bir şey nedense. Bir kendi çevremde de görmek istiyorum böyle bir But mimik yeah, mantığı. the AI vampire that we have added to the tutorial, we've also added for the first 5 games as onboarding games. Yeah, that's true. That's pretty cool. Yeah, that will hopefully help people get a bit more eased into to the game as a whole. So yeah. So you get a little bit, of a warmer welcome into the Bloodhunt game
get to try the game before you. Bu arada şu anki kişileri de şeyi anlayamadım. Mesela adam soru sormaya çalışıyor. Kadın soruyu şey yapamıyor. Soru olarak cevaplamıyor. Evet bu güzel bir şey falan diye böyle bırakıyor. Bir kere girdiysen tutorial'ı skipleme şansın olacak. Burada ondan bahsettiler. Ya da dönüp yapabileceksin tutorial'ı. Alright, we didn't have that in the early access. Exactly. Yeah, it's easy to forget. So there's now a game mode selection. Yeah. So the player Şu can an bir instead oyun access modu the tutorial seçimi from there, olacak. and we of course Oradan encourage tutorial'ı players falan that seçebilecekler. maybe are struggling a bit more in the regular game sessions to just jump back into the tutorial and practice in a safe space. Biraz güvenli bölgede daha çok pratik yapabileceksiniz. Aynı şeyi anlatıyorlar ya. Sanki 10 dakikadır aynı şeyi anlatıyorlarmış gibi geldi bana. We have more. Even more? We have so much to talk about today, you guys. Çok fazla konuşmamız gereken şey var diyor. Is a reason to continue playing Bloodhunt after you've already won a game or two. Bloodhunt'ı sürekli olarak oynamamızın en büyük, ya bu sürekli olarak oynamamı istememizin sebebi ise. Yeah, quite a bit of progression actually. So the first one, we got player levels. So the more you play, evet, oyun süresini daha uzun tutmak. Race, see who's the first to 100. Bundan bahsediyor. Yani bu oyunu neden insanlar uzun soluklu oynasın? Mesela tier 3 olduğunuz olsak da artık sıkılıp bırakmanız gibi bir muhabbet dönüyor. Bunun için ise level'lar getirdik, Battle Pass mantığına getiriyor. Yani rank modu, dereceli modu bunda etkili olur. I was just gonna say, I'm hoping there's a lot of nets in chat because that's my go-to mode here. Yeah, for sure. But then we also have archetype level. Bir de archetype level'ları geldi. Evet, şu an bu yeni bu arada. Hani sen Facebook'tan falan gördüysen bilmiyorum. Oynadığın archetype'ın bu karakter benim main karakterim diyebileceğin bir olay getirdiler. Ve archetype'ların açtığın zaman yeni şeyler geliyor. Alt etkiler, perk dediğimiz birçok oyunda perk var. Perk'lerden gelecek. But basically, as you level an archetype up to level 20, I think it is, you will unlock perks with some at certain levels, and those perks can then be equipped on your archetype. You can choose one perk out of the list, so you just expand your library of perks that you can choose from. Listeden sadece bir tane seçebileceksin diyor. Like your favorites, pretty much. Different archetypes have a bit of a different setup. Some are shared, but some are more unique. Bazıları paylaşıyor, bazıları bayağı bir unique diyor ve bu perklerden sadece bir tane seçebilirsin. Bu mermi kapasitesini arttırmak olabiliyor. İki insan yiyerek başlamış olabiliyorsun falan. I have different favorites for each archetype. Sometimes if I switch playstyle with the same archetype, I switch perk as well. Ve perkler sayesinde oynadığım karakterin farklı bir mekaniğe döndürebileceğim diyor. Yeah, so senin en iyi perk'ün hangisi? The reload speed is always solid, but I always start with two phlegmatic resonances when I play the muse, just so I get that shorter heal Muse oynarken phlegmatic yemiş gibi start with those two, get one more, tamamdır and then you can just heal over and over. Phlegmatic olarak can basmamı hızlandırabilirim, cooldown'u düşürebilirim ve bunun sayesinde benim de phlegmatic diyor. LoL'deki rune gibi değil tam olarak. Aslında rune mantığına da evet gelebilir. Bir tane rune seçebildiğini düşün, kritikle gidiyormuşsun gibi. Also, just to look back on player level and ranked is that you will have to have reached player level 10 to play ranked from start. So this is to get people to warm up in the Bloodhunt mode a bit before they try ranked, but also to make it a bit harder for repeat cheaters to get into the cheaterların, hilelerin 10 level olmadan rank'a girmesine izin vermemek için böyle bir şey yapıyoruz dedi. We've also added even more things to the progression system. We've added even more. We've added mastery challenges. And there is a few onboarding mastery challenges. Kimse giremeyecek. There's a few more long-term progression-based ones. Uzun soluklu birkaç şey olacak diyor. Challenge'lar. İşte bu bize gelen Battle Pass'in görevleri gibi. İşte 20 kill al, tabancayla 20 kill al falan filan gibi. Secret ones that you'll find when you swim the waters of Prague. Exactly. Aynen. So make sure to doğru yerde yüzerseniz diyor. Oyun içerisinde doğru yerde suya atlarsanız diyor, gizli şeyler bulabilirsiniz diyor. Burada bahsettiği köpek balığına ölmek arkadaşlar, suya atlamayın o yüzden. You win a lot and all that, but trying to push to that high kill game or yok ondan killing a lot of people in a row
like killing a full team by yourself in a game. Evet Halil bayağı güzel. We had some really fun ones there that could challenge some of the better players. You guys completed all the mastery challenges yet? No, Not yet. No? I got some good ones that I'm proud of, but not all of them. Alright, quite a few left to go. Yeah, but you get some good like avatars and backgrounds that you can show off to your fellow vampires as you beat them. Sana özel şeyler için Yeah, biraz kozmetikten bahsetti. Background'lar, ikonlar falan, Let's be honest, it's a fashion game. bannerlar bunlardan bahsetti. We have gotten quite a few questions from chat so far. Chat'ten biraz sorularımız var. Let's start at the top here from Dr. Oliver is asking ranked won't have rewards. And you touched on this briefly earlier. Neyden bahsetti? Ranked will have rewards. Ranked will have rewards, yes. Ödüller olacak mı rank modunda? As I said, you will get them after the season ends. Sezon bittiğinde, sezon bittiği zaman alabileceksin diyor sadece bu ödülleri. Rank sorusu ödül. Dodge yarın sabah 11'de açılacak. Türkiye saatiyle 12 olabilir. Ya da Türkiye saatiyle 11, Kıbrıs saatiyle 12 olabilir. Bu bittikten sonra bakarız. Cooldown of Flesh Marble, it's gonna land on the highest cooldown in the game so far at I believe 28 seconds in the latest build. So 28 saniye it can have a pretty big impact, but you're gonna have to wait a bit before you use it again. That is a lot of seconds. A lot of seconds, but that's why it has a melancholic resonance. So. Melankoliyi neden seçiyorsunuz falan muhabbetine getirdi. Bu da cooldown'u düşürüyor. Bir karakterin skill'ini sordu. O skill'in 28 saniye olduğunu söyledi. Dodge öyle olacak. Will there be an increase in FPS in the game? And I'm guessing here they're not meaning first-person shooter. No, we're staying third-person shooter. Third-person shooter olarak kalacak oyun. Definitely, I mean, FPS I'm not working with performance directly, but I really noticed an increase in performance. Performans tarafında çalışmıyorum ama kendi fark ettiğim kadarıyla benim bilgisayarımla birlikte çok daha iyi halde çalışıyor şu an. Bunu denedikten sonra benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum dedi. But I think I'm sorry about this. Leviticus QC. Bu şey değil mi ya? Fena sikerim. Maşır 1 oyun yarın çıkacak. Yarın kapalı beta'ya çıkacak daha doğrusu bu arada unutmayın. Mini'deki double jump hala daha oyunda var mı diyorlar. Kaldırdık demeyin. Ne diye cevap mı olur? Nasıl yok? Double jump yapacaktık. What double jump? What double jump? Yeah, it's still in the game. Tamam varmış arkadaşlar. Okay. It's a skill move now. Yeah. We saw a lot of people have fun with it. Onunla eğlendiklerini gördük insanların. Bu yüzden de kaldırmadıkları. Bir şeyi bozmak istemedik eğlendiğiniz bir şeyi. O yüzden. Have fun with it. Now and then. Oha çok iyi. Double jump duracak oyunda. Oğlum çok iyi. Cool. Bu tatlıymış. Yes. There's one more new thing that we almost forgot to. No, there's still way more things here. We just had a. Okay. You're not done. Okay. Halil yapmıyordum deme ya. One more new thing. Let you stick to the schedule. We're sticking to the schedule here. But yes, we have improved the gamepad, and that's one of the things we're here to talk about today as well. Exactly. We've been making just a lot of general improvements to the gamepad. Like we should have full gamepad support now, and if you feel we don't, give us that feedback. But it should work with all systems. And there is now implemented aim assist, not to be confused with full auto aim or full auto aim olmayacak. Ben bunu çok merak ediyorum. Hedefe odaklanmıyor hedefi. Slow down around targets hile gibi değil. Slight turn the camera as you move, but hareketlerinize göre değişecek. Biraz karakterin etrafında dönecek tabii ki. Ama umarım Warzone kadar olmaz. Inventory management and consumable wheel to make it a bit more gamepad friendly. Yok, Halil gösteririm sana. I'm gonna need the one on me here because and we were talking about how we play when we play on gamepad. And gamepad'de oynarken nasıl oynayacağız? I sit like this and have a big bowl of chips on me. And this is the optimal gamepad. This is how I game at home. I can imagine what your gamepad looks like. Oh, yeah. You're having them. Nasty. I gotta wipe it off all the time. But yeah, I am a console gamer and I'm very excited that we're finally adding gamepad support. Ben PlayStation'cılar için gerçekten iyi bir haber. Ama but I do recommend using like chopsticks or something for your chips instead, so you can keep your gamepad
a bit nearer. That's very classy. I'm gonna try that. Gypsy gamepad'e dokunma falan getirdi galiba, ben öyle anladım. You can do it. Can be fancy now we're releasing. Ulan yağlı gamepad tutulmaz ya. Full on business attire. Yeah. Still sitting like that. Yes. Okay. So sitting like that's fine. Yeah, that's fine. Nice. Okay. Then I mean, you're at home relaxing still. Exactly. Yeah. Of course. Halil, atak tuşuna basılı tutup zıpladıktan sonra mı basıyorduk? Bir taktiği vardı. 2 kere space yapıyordu. Zıplıyordu. Even more questions. And we have one here from a Samir Combat Glue. Combat Glue. Is there any new weapons coming to Bloodhunt? Yeni silah geliyor mu? Bir de Samir sordu bunu. If you're out there is actually a new weapon. Bir silahımız var diyor. I know I've seen it in some trailer'da gördük, muhtemelen pompalı gelecektir. So what we're bringing this season is pompalı. A gunsmith has made a sort of extreme weapon by sticking 9 barrels together on one gun, where the gunniest gun. It's a very gunny gun, I'll tell you that much. It's a precision weapon that hits hard per bullet, has a 9 bullet magazine, if you want to call it magazine. So it hits hard, and if you hold the trigger button in, the fire rate will ramp up and pretty much burst. If you can control the recoil, you can do some good damage over a decent yapabilirsin. Deagle geliyor Furkan ya. Ya Deagle geliyor ya da pompalı geliyor. That's one way to see it, yeah. So no. Gerçi evet, revolver ama ya da şey geliyor, pompalı geliyor. O şey gördüğümüz pompalı. Bazılarınız görmüştür bunu çünkü ve o gözüküyor esas. Burst hasar çıkarabilecek diyor sağ tuşuna basarsanız ama recoil'ini tutturabilmeniz lazım diyor. Ya basılı tutarsanız böyle bir olay olacak ve burst hasar çıkarabilecek diyor. And Lady Arif asks, I'm a professional game tester. Halil yarın belli olmayacak ya. Is there a way to apply to join the Shark Mob team? And ben diyor profesyonel bir oyun test edelim diyor. Shark Mob'a katılabilir miyim? Gidip sayfamızdan iş imkanlarını bulabilirsin. Siren'ı düşünmüyorum. Yarın muhtemelen bayağı bir şey oynayacağım. Venture oynayacağım. Sonra da Furkan'a salarım. Karşıma da gelecekler zaten. Bayağı görmek istiyorum. Zed FPS asks, if I'm Obsidian rank, can I play with people that are platinum? Yes. So for this first season, we're not making a distinction on Platinum insanlarla da oynayabilecek miyim? Rank specifically. We're mostly going off of the rank points. So it's a certain threshold around your rank. So if you're low Obsidian, you can definitely play with the platinum. And then it will depend on how many players play rank mode at one time in your region. So because if there are fewer players, you might be playing with the next rank. But if there's a lot of people in Obsidian, you'll probably be matched with them first. Tamam. Çok fazla Obsidian insan olursa onlarla buluşacaksın ama olmazsa plat insanlarla, platinum rankındaki insanlarla denk geleceksin. We need the thousands. We want the millions though. Yeah, sure. Call your grandma, call your neighbor. Make sure that every single person you know is on Bloodhunt. Sounds good, yeah. Yeah. I mean, get your dog to play it. Tamamdır Halil, görüşürüz kardeşim. Yarın zaten kesinlikle bir şeyler yaparız. Is asking, does the Bloodhunt mode still feature the red mist closing in, like the Battle Royale? Yes. Yeah, exactly. No, the Bloodhunt mode, you will... It still pretty much feels like a Battle Royale mode. için konuşuyor. Gene Battle Royale moduna yakın bir mod. In when you die and you don't have the life, you're out. So it still strikes a good balance yenilenme canın yoksa slightly more casual but still a Battle Royale. Mecburen oyundan çıkmak zorunda kalacaksın. Ancak uzun süreli oynayabilirsin. No, it worked way better than we first expected. So I love that you have a chance to get back in and it's a lot more casual. Yeah. It's a bit more forgiving for maybe not the super advanced players, so... Yeah, exactly. It's good. We've got the scary ranked mode where all the bullies will be, and then we've got the fun mode. Yeah, and for people like you and me. Exactly. Tam olarak bahsettikleri konu arkadaşlar, dereceli mod oynarken aldığınız ciddiyetin yanında bir de bu mod olacak. Bu modda tamamen size şey konusunda yardımcı olacak.
Yani rahatlıkla burada chill takılıp oyun oynayabileceksiniz diyorlar yani. Tam tersi rankta hissettiğiniz duyguların tam tersi olacak. Çok önemli bir sorumuzdan Kavanchi'den geliyor. Saying I have a very important question for Gustav. Gustav için çok önemli bir soru. Is he wearing pineapple socks? Hala da ananaslı çorapları var mı diyor. Cuts off right here. You can't see my socks. Benim çoraplarımı göremezsin diyor. However, Annette and William, can you bear witness to what these socks represent? I can confirm that there's pineapple socks. Onaylayabiliyorum diyor. Hala diyor ananaslı çorapları var diyor. That's enough for you. But they're there, we promise. Yes. Lucky Stream socks. Lucky Stream socks. I need a pair of those. Oğlum çoraplarını çıkar muhabbeti döndü ya. Anything else you want to add? Don't think so. Eklemek istediğiniz bir şey var mı dedi. Burada olmak güzeldi diyor. No, yeah, the only thing is just I'm super excited for tomorrow to see everyone play the game again. It's been way too long. I think they agree. I think you guys agree. Çok uzun zaman oldu. So, Benimle aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Burada olmak. Looking forward to the playtest. Thank you guys so much for joining me. Thank you for having me. Çok teşekkür ederiz dedi. Next up we have Bartu herkes çıkarmıyor kardeşim. Sadece en sondaki testosteron seviyesi yüksek olan abimiz çıkaracak. I'll see you all soon. O zaman olmaz, aynen o zaman olmaz. Evet, Ventru Klan arkadaşlar kendisi tank olarak geliyor. Ön saflarda savaşacak. Diamonds are made under pressure. Elmaslar baskı altında üretilir. Gerisinden bir baskı altında kalır, baskı altında made üretilir anlamına geliyor. Skill'leri tekrardan ileri atılma, bir hasar vuruyor. Değişken bir hasarı var ve rakipleri susturuyor. İkinci skill'i sanırım anladığım kadarıyla evet pasif olan skill'i bu. Belli bir alana girdiği zaman, size yakın olan bir insan olduğu zaman o insan yavaşlıyor. Yani size melee atakla biri geldiği zaman yavaşlıyor yanınıza düştüğünde. Bir de Flash of Marble var. Gelen hasarı engelliyor. Invulnerable oluyor ve hasar yemiyor burada. Bir de sersemleme falan hiçbir şey yemiyor. Bu sayede reposition for offense. Offense yani defans için biraz daha pozisyon değiştirebiliyorsunuz. Güvenli bir hale gelmek için pozisyon değiştirebilirsiniz falan filan demişler. Karakterler böyle, tasarımları çok güzel. Maskeleri özellikle çok güzel. Bunun şeyini yapabilirim. Cosplay'ini, maskeyi yaparız. Bir takım elbise giyeriz, oldu arkadaşlar. Okey. Ventruyuz. Yayını bitiriyorlar mı acaba yoksa devam edecekler mi? Merak ettim. Maskedeki V'yi görüyor musunuz diyorlar. Biraz böyle V for Vendetta maskesi gibi. Neden de onun ki? Çok ateşli. Ben bu arada harbiden çok beğendim karakterleri ya. Gerçekten çok başarılı. Devamı gelecek mi bilmiyorum. Herhangi bir gelirse şey yaparız. Ben Bloodhunt'a dokunayım, Lost Ark'a dokunayım da AFK kalmasın. Bu arada formalarımız onaylandı. E-spor formamız onaylandı. Furkan. Nice RX parayı basıp öne çıkıyor şu an. İbo. İbo burada mı? Oğlum İbo ciddi benim yayınımı mı veriyor? Tronat maalesef tek archetype yapmışlar. Evet İbo ciddi bizim yayını vermiş. Yani bunun ikinci tarafı yok. Clan ability'si falan var. Clan ability'si burada şey. Flash of Marble skill'e.
O da işte hasar almayı falan engelleyen skill. Diğer çıkacak olan karakteri de öyle olacak ama merak ediyorum nasıl bir şey olabilir. Hatta şeye bakabiliriz belki. Ben bu arada dash skill'ini klon çıkarıyor falan sanmıştım. Biraz daha şey sanmıştım ama bunu tank olarak düşünmüşler tamamen. Burada farklı bir skill var mı ona bakalım. Give me mod. Solo için hantal ama güvenli ya. Ben açıkçası beğendim. Karakteri güzel yapmışlar. Ya en azından yetenekleri de açıkçası ne olabilir? Düşününce. Ya Apex'ten falan örnek vermek gerekirse oradaki o büyük şeyleri, hitbox'lar büyük olan karakterler vardı. Onlar gibi düşünebiliriz ya. Kaostik gibi falan. Gitmek yerine gelmesini istemek. Yani gitmek yerine gelsin. Ben gitmeyeyim o gelsin. Buna çevirebilirsin. Bir de ben mobilitesini beğenmedim. Gerçekten ona katılıyorum sana. Mobilitesi çok yavaş kalacak. Ama işte burada da söylerken şeyi söylediler. İmmun bayağı iyi. Burada şeyi söylediler. Tamam belki diğer karakterler kadar hızlı gitmeyecek bir yerlere ama en azından güvenli gidecek. Dediler. Dominate power son tırnakları sonra yapacağım. Tamam, bu skill şu an olan bir skill. Var burada. Tamam bak mesela Tronat bunu getirirler mi bilmiyorum. Bak şurada Mesmerize'ı ismini ne koymuşlar bu arada? Yok ismim Mesmerize'a gitmiyor. Burada Dominate Power'ı Venturo'nun normalde Place One NPC buraya Hypnotic Trance. Hypnotic Trance'da bir NPC bırakır gibisinden bir muhabbeti var. Ben o yüzden ilk teori videomda bu karakterin bir klon oluşturacağını yani Apex'teki Mirage'e falan benzeyeceğini düşünüyordum. Zaten sürekli olarak böyle bir köleleştirme mantığı var bu klanın hikayesinde. Ya köleleştirme değil de hep başta olan insanlar. Dumanı biraz fazla vermişsiniz. And we're back, everybody. İkincisinde rakibi şey yapabilirler. As you can see, I have with me David, Jacob, and Gustav. İkincisinde şey yapabilirler belki. İkinci gelecek karakterde. Who's the boss lady now? Kendi takım arkadaşlarına saldırtabilirler. Öyle bir yeteneğe benzer bir yazı var orada ama tabii ki değişen şeyler de var. Geçmişten gelen hikayeler de var. Hepsi olabilir. FPS. I mean, there's only so much performance in the world, right? Yes. We had to take it from somewhere. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Yayında bunu yapamadınız. Ulan oyunda yaptınız mı? We are working on optimization of the stream. O da olabilir. Ama genel olarak hep bir pranga vurma olayına dönüyor. We will also, alright, Jacob, won't you post these videos that we showed in this glorious format a little bit later in full FPS? Yeah, I'm not sure if we can post in 30 or 60 FPS, but it will be for sure more than 2 FPS. Aynen. So do keep a look at on Twitter. You can also play, of course, tomorrow morning, our time. Exactly. Yarın bizim saatlerimizde sabah oynayabileceksiniz. Venture'dan bahsediyor. Ya ilk Blue'lu paylaştınız, ondan sonra 60 FPS olarak falan paylaştık dedi. Date of the playtest was changed to April, and it's actually March. We are in March, and the playtest is happening tomorrow, unless we are in April. No, we're not. Okay. We're still in March. That's good. So it will happen March 25th at 10 CT. Exactly. Tamam, çıkış tarihinden bahsediyor yarınki. Test şeyinden, test saatinden. Yeah, very. Now, how's everybody feeling about the playtest? Great. So excited. Nasıl hissediyorsunuz falan dedi. Devam gelecek mi acaba? Kaldığı yerden mi oluyor? Biraz 720 mi izliyoruz? Evet. Maçlar bir muhtemelen oynanır ya. Bu adam niye gitti? I use all my old kaldığı stuff yerden because devam you can ediyor. keep it. Takip için teşekkür ederim. Hoş geldin. Of course. Yeah, me and Willem. Dream team. Gold da satabilirsin ya da 4 kişi Legendary map açıp daha fazla materyal ya da Legendary engraving alabilirsin. İkisini kullanabilirsin. It's been a long week. But well, I guess it's been more than a week, yeah. It's been a couple of months. Yeah. It seems like a week. It's been going by really fast. Time flies. Time flies. A lot of things are changing. A lot of things are happening.
Birçok şey oluyor. Burada acaba şey mi yapıyorlar ya? Gizliden gizliye çıkış tarihinden mi konuşuyorlar? No Brain hoş geldin. What about you guys? Do you have anything to add in relation to all of the new features and things coming to the playtest? There were so many questions in there I wanted to answer. Now I forgot all of them. Now you put me on the spot. I'm hoping it will pop up into this little tablet of things. Oh look, there they are. Chatten evet. No Brain iyiyim, sen nasılsın? Yani şu an biraz heyecanlıyım bu oyun için. I mean, I love the Ventru. They're pretty awesome. It's actually my second go-to be honest. I play the Brute now. More than anything. Power Slave. Takipçiniz teşekkür ederim. Hoş geldin. Ventru'yu ikinci mailim yaptı. İkinci karakterim gibi görüyorum dedi. Birinci de sanırım Breha söyledi. Emin değilim ama ikinci olarak. So actually previously I was always playing the Bruja. Brute, which was my favorite, but I think I'm gonna go Ventru as well, because that's what I played back in the days when I played Bloodlines. So I'm really excited about jumping back into Ventru. And you, Gustav? Me? Look, the game design team is pretty split. There's some big Ventru fans. There's Çok fazla very big anti-Ventru counter players who go very much for the Brute playstyle. But you know, I'll probably stick to the Saboteur or the Muse. Those are. Ben Saboteur ve Muse'da kalacağım diyor. Ya Ventru'yu ben bu arada şey yapacaklarını düşünmüyorum. Birinci sıraya çoğu insan çıkaracağını düşünmüyorum. Az kişi oynayacak ve az kişi çok güzel oynayacağını düşünüyorum bu karakteri. Bu da hantallığından kaynaklı olur Tronat dediğin gibi. YouTube'dan geldim ben, çok başarılı videolar, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim buraya kadar zahmet geldiğin için. Desteğin için. Takip etmesi zor, bir sürü çok soru vardı. Asks, what plans do you have to keep players around when they fail to win after a certain number of games? I think in general this whole update is all about spreading that player skill across as many experiences as possible. That's why the Bloodhunt mode is the way it is. That's why there's onboarding mode. Bu arada sorulan sorular hep aynı oluyor ya. Yani çevresini yapmak istiyorum ama aynı şeyi yapıyor. Dışarıda çok fazla insan göreceğiz diyor burada playtest'te. Vay be Furkan. Quite a big undertaking going to a real and then you know spend a bunch of time loading in, running towards the first loot and then get killed immediately and then have to wait for the next one. It's demoralizing, right? And I think yayında olunca böyle bana dokunuyorlar ya, gerçekten dokunuyorlar. First life doesn't really matter as much. You can be a little bit smart and think about where are those special people that I can eat to gain more lives, and plan around that and like go and die close to that and then go and find another one. And there's ways to sort of keep in it for way longer and have more action. Notumu alıyorum diyor, buna göre oynayacağım. Not that subtle strategy, but for new players. Not only do we have the Bloodhunt where the players can respawn over and over and continue to get a chance to Bloodhunt modu bana saçma geldi ama benim 400 saatim olduğu için muhtemelen yeni başlayan oyuncular için tatlı olacak. Bu PUBG'de falan da vardı galiba buna benzer. Yeni perkler açmak için, görevleri yapmak için Bloodhunt modunu oynayabilirsin. Bu arada bu tatlı olur. There's quite a lot of things to do. I feel like I have to take time off work to keep up with all this stuff. Yeah, that's what I do during work. That's why the playtest is on the weekend, right? Yeah. Wait a minute. You do this during work hours? Just don't tell my boss or any of the producers. Okay. Everybody, don't rat out. Dereceli biri. Okay. So we have another question coming from Azuru, and it says, have you made any changes to mobility, traversal, and melee combat? Oh god, yes, I guess it's the easy answer. I mean, there's so many changes to, like there's a bunch of fixes and bug fixes on traversal, I know. There's also a lot of map fixes, so like a lot of snags up on the rooftops and that kind of stuff is way better now. There's still some left, but like it's so much smoother. That's my keyword, I guess. Daha önce söylediğim gibi daha fazlasını taşıdık. Çatılardaki birçok şeyi kaldırdık. Birçok küçük bug'lar da olsa temizlendi. Yeah, and that goes for a lot of things. Actually, you will have a new game. Milli atakları dengelenmiş durumda. Biraz mesela milli ataklarda yaşanan şeyler vardı. Küçük bug'lar. Onlar düzelecek. Berza hoş geldin. Berza yarın geliyor evet. Yarın test server açılıyor. 3 günlüğüne test server açılacak. Tomorrow it's waffle day in Sweden. It is. Bu arada sesleri çok yükseldi lan bir anda. Adamlar yayından açtı herhalde. Oyun hala daha ücretsiz olacak mı çıktığında? Evet Berza bayağı ciddiyim. İndir yarın oynayalım.
1 milyon dolar. Oyun hala daha ücretsiz olacak çıktığı zaman. Free play olacak. It's unique. I'm not sure how it's pronounced, but hey Nick. Nick is asking, what about the battle pass from early access? Will it be exclusive for early access players now? So the exact battle pass from the early access is exclusive, but some of the items in there we will use to show us other things. Bazı itemler çocuğum olmuş gibi evet. Early access'te aldığımız şeyler adam çıkardığı dudağına nemlendirici sürüyor. Release'den sonra daha fazla yayın olacak mı diyor. Buna benzer yayınlar daha fazla yapacağız diyor. Her yaptığımız büyük update'ten sonra daha fazlasını yapacağız ve sizin feedbacklerinizi, geri bildirimlerinizi yayın sırasına almak hoşumuza gidiyor falan diyor. Yayındaki optimizasyon sorunu bir sonraki yayında çözeceğiz diyor. I have a really bold question right now from Boston Theater 451, asking one final time in the hopes it gets spotted. Did any existing archetype powers get any changes? Yes. I think we touched up quite a few of the archetypes. Birkaç archetype'a dokunduk diyor. Balanslamıştık diyor. One of the classes I played, the Saboteur, thankfully got a little bit of a buff. Saboteur'a buff gelmiş. Berza eskiden oynananlar açık olacak, bir de K alanlar girebilecek. Kendi klasını buffladın mı diye sordu ya. Düşünsene içeridesin, Saboteur oynuyorsun diye bufflıyorsun. Samet'o takibini teşekkür ederim, hoş geldin. Birkaç archetype'dan Early Access'e göre değişiklikler varmış. Bunları zaten yarın baya detaylı bakacağız arkadaşlar. Ben yarın bayağı bir oynamayı düşünüyorum oyunu. And let us know what you want to hear, because that's kind of what we're looking for. 06 takibinizi teşekkür ederim, hoş geldin. I don't know how the internet works. Where do I find these articles? All right, so there's bunları nerede bulacağım diyor. Gene Bloodhunt'ın sitesinde Internet Explorer. www.bloodhunt.com and you press enter on the keyboard. And then Bloodhunt'ın sitesine giderek article'ları bulabilirsiniz diyor. Birkaç piksel çıkacak ve sana gösterecek. Bu arada adamlar keyifli adamlar. Safari? I'm not sure if we support Safari, but we'll look into it. Perfect. No Brain bu arada Saboteur'u bile özledim. Expo oyun yarın açılacak. 10:00, so military time for all you Americans. Yarın açılacak 3 günlüğüne, 3 gün boyunca açık kalacak. Daha sonra kapanacak ve tekrar açılacak. Sadece 3 günlük bir test olacak. 10 Central European time. Bloodhunt.com. Yes. Nola was taken? Nola was taken, what? Where were they taken? Where were you taken? If you were taken, blink twice. This signal for help. And by whom? I don't think we can see them. During the playtest and for the full release, will there be skill-based matchmaking in casual game modes? I'm assuming they mean Bloodhunt? Yeah, in the general modes. There are some aspects of that, not to the extent you're probably fishing for. Our key aspect of getting people playing our game in the regular modes, not the ranked one, is to get into the games faster. Şeyi sordu, normal rank dışında da normal oyunlarda da yeteneğimize göre insanlarla mı karşılaşacağız dedi. Ama şu an için birkaç böyle faktör var bunlara benzer, ancak yine de bu kadar detaylı değil. Ve yani kendinizden düşük insanlarla karşılaşacaksınız. Buradaki önceliğimizde matchmaking önceliğimiz var. Oyunlar hızlı bulunmalı. Berza tam zamanı baharda açılacak. Tam zamanı yok. Bahar diye biliniyor sadece. Yani bu testte her şey normal giderse alınan feedbacklerle duruma göre şey yapacak. Sinclair benzin yok. Bildiğim benzin yok. Yakıt yok. We've been posting all these different articles going into each topic that we've improved the game upon. Deli gibi kesiyorlar. Benim de internetim bir elektriğim gidebilir yani belli olmaz. Daha kesmediler yazmışlar ama. Zaten bugün gitti bir kere yağmur yağarken.
Gene article'lardan bahsediyor. Twitter'dan ve diğer yerlerden bulabileceğiniz article'lardan bahsediyor. Potentially we'll also add a few of the numbers because it seems like it's quite popular, right? So, yeah, I was thinking that would probably be the case. Yeah. I mean, you could also always ask us on Discord. There's quite a few devs on there, and we're happy to oblige. Like, this is no secrets tomorrow at 10, so like just ask away and we'll try to answer as well. I mean, players Discord'da aynı şekilde sorabilirsiniz. Yani Discord'da da size sürekli olarak aktif bir şekilde Indeed. Now, for the dreaded question we've been hearing yardımcı over and olacağız. over again. Sinclair maalesef Is there any exact date for release? Kıbrıs yani. Release date ile ilgili herhangi bir plan var mı? Dates do exist. Aksa'daki söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyormuş gibi yapıyor. The reason why we're doing this playtest is to evaluate to see how it goes, right? So, Is it spring yet? Aa, tişörtü çok güzelmiş. Ben bu küçük şeyi detayı anlamamıştım. Because if something goes wrong, we don't want to go back and say like, oh, we had to change it because of X, Y, Z. But şu an her şey yoluna giderse yakında baharda çıkacak. Bahar yakın. Ya abi bir ay maksimum bir ay sonra çıkacak ya bence. Çok yakın. Bahar çok yakın diyor ya. Oyunun çıkış tarihi çok yakın. Oh, of course. Yes. Yeah, for sure. Aynı soru bir daha geldi. We hope you like it. I mean, the stream set looks amazing. It does, yeah. So we gotta make the best of this. I mean, we even got a smoke machine. So. Şu an I thought it was spring. I was snow. Oh. Ya kurduğumuz arkada background bayağı güzel olmuş diyor. Ben background'da gerçekten gözüm alamam. Hatta duman makinesi falan var diyor. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz diyor. Bugün bu kadardı muhtemelen. Evet. Güzel, bence tatlıydı ya gene. Samir'e teşekkür etmek istiyoruz. Kamera arkasındaki herkese teşekkür ediyoruz. En sağdaki eleman bayağı şey ya. En azından yakın Tronat, evet, en azından yakın. Bütün sosyal medyadan takip edin diyor. Bize katılacak herkesi bekliyoruz. Bye bye. Görüşmek üzere çektiler ve kapatıyorlar. Okey. Dumanı veriyorlar gene. Yani şimdi bu şey değil mi ya? Cadillac'ın kapısını açınca içeriden duman falan iniyor. O değil mi bu? Evet. Yarın için en azından heyecanlıyız.